yöntemlerin arasında olan tampon uygulamasından bahsedeceğim. Tampon uygulaması hem evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz basit bir yöntem hem de çok etkili bir yöntem. Bunun için gerekli malzemelerimiz neler derseniz onları göstereyim size. Tırnak altına yerleştireceğimiz tamponlarımız, bunu uygularken kullanacağımız ekskavatör ya da pudrajik küreklerimiz. Ben pudrajik küreti kullanacağım. Bunlardan herhangi bir tanesinin olması yeterli. Tampon uygulamasını yapmadan önce ayağınızı yaklaşık bir 10 dakika ılık suda bekletmeniz tırnağınızın yumuşamasını da sağlayacağı için uygulamanızı kolaylaştıracaktır. Eğer özellikle dokunuzda kızarıklık, ödem ve hassasiyet de gelişmiş durumdaysa bu suyun içerisine batikon yani tentitüriyottan bir miktar ekleyebilirsiniz. Antiseptik etkisinden dolayı orayı da dezenfekte edecektir o bölgeyi. Uygulamamızı yapmadan önce cilt dezenfektanı sıkıyorum ben. Uygulayacağımız tamponların tırnağın altına yerleşecek uygun kalınlıkta olması çok önemli. Eğer çok kalın bir tampon uygulamaya çalışırsanız hem uygulamada zorluk çekersiniz hem de tırnak altınızda uzun vadede boşalmalara neden oluşturabilir. Ayrıca ekstra ağrı yaşamanıza neden olur. O yüzden yeterli kalınlıkta olması önemli. Bunu tırnağınızın altındaki boşluğa göre ayarlayabilirsiniz. Özellikle ilk uygulamada daha ince bir tampon yerleştirip birkaç gün sonrasında tamponunuzu yenilerken bir tık daha kalınlığı yerleştirebilirsiniz. Eğer evde antibiyotikli bir kreminiz varsa ya da batikonunuz ya da antiseptik bir solüsyonunuz varsa uygulayacağınız bu tamponların üzerine onu damlatmanız hem dokunuzun rahatlamasını sağlar hem de uygulamanızı kolaylaştırır. Tamponlarımız bu şekilde ince uzun şerit halinde. Bunu uygularken tırnakla lateral oluk dediğimiz yani bu yumuşak dokunun arasındaki hatta uzunlamasına yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Tamponumu tırnağımın kenarına yerleştirdim. Bunu özellikle bu şekilde yapmanız yani boydan boya yerleştirmeniz bir tırnakla yumuşak dokunun arasının açılmasına, ikincisi tüm tırnak plağınızın rahatlamasına hem de yumuşak dokudan uzaklaşmasını sağlar. Önce arkadan başlayacak şekilde tırnağımızın altına yavaş yavaş itiyoruz. Ucundan itibaren altına doğru itmeye devam ediyorum. Ta ki tırnak boşluğumun bitimine kadar. Evet, arkada kalan kısım tırnakla yumuşak dokunun arasında bir set oluşturmuş oldu. Ön kısımda yerleştirdiğim hat tırnağımın altında tırnakla yumuşak dokusunu ayırarak tırnağı bir tık yükselmesini kolaylaştırdı. Bu tampon dediğimiz gibi tırnağı kaldırdığı için öndeki bariyeri daha rahat aşıp uzamasını kolaylaştırır. Hem de yumuşak dokuyla tırnak arasında bir set oluşturduğu için tırnak uzarken dokuyu zedelememesinin önüne geçmiş olur. Tırnağınızda batık varken sadece batık olan tarafı değil her iki tarafı da yapmanız plağı bütüncül olarak etkili olacağından dolayı tampon yönteminin daha etkili olmasını sağlar. Aynı şekilde tırnağınızın diğer tarafına da yerleştireceğiz bunu. Sadece uç kısmına yerleştirmemdense uzunlamasına yerleştirmek daha etkili. Bu şekilde yine tırnağın kenarına uzunlamasına yerleştirdim. Önce yumuşak dokuyla tırnak arasına itiyorum. Daha sonra tırnağın ucundan itibaren altına doğru tırnak boşluğumun devam ettiği noktaya kadar yerleştiriyorum. Evet, tampon yöntemimiz bu kadar.